Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Farming Simulator 25'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 7'deyiz. Şöyle bir hemen pamukla başlayalım. Bir yandan da video açıklamasına devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ne yapmıştık bir önceki bölüm? Fabrikalarımızı kurduk. Üretime başlamıştık. Artık para akmaya başladı. Zaten 4 milyon küsür paramız var. Düşmüyor. Çiftlik daha düzenli hale getireceğiz bu bölüm. Üretimi hızlandıracağız ve artık burası küçük bir çiftlik olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Zaten şurayı görüyorsunuz, komple her yer bize ait. Daha da detaylı bir şekilde göstereceğim. Onun dışında fabrikalar zaten üretiyordu. Oradaki gelen ürünlerin satışını yapacağız. Oradan güzel paralar kaldıracağız. Ve 8. bölümde de final yaparız. Hemen şu arkamdaki traktörün arka bölümüne satış ürünleri noktası yapacağım oraya. Oraya kafeler falan kuracağız artık. Piyasa fiyatıyla birazcık oynayacağız yani. Oradaki açacağımız satış noktaları da bizim ürünlerimize teklif verecek. Yüksek verse de vermese de kendi satış noktalarımıza satış yapacağım. Şu doldu. Şunu bir bekletelim. Ben onu bırak bakalım. Tamam, aktarım tamam, devam. Otel kurmak istiyorum. Güzel bir noktaya otel kuracağız. Otel de bize para kazandıracak. Otele de ürünler satabiliyoruz. Onun dışında bakacağız. Sıralamayı sıralı şekilde devam edeceğiz. Önceliğimi şu pamukları bir toparlayalım. Biliyorsunuz kumaş fabrikamız var. Oraya pamukları verelim ki bize kumaş üretimi yapsın. O kumaşları da dikimhaneye vereceğiz. Bize tişörtler, kıyafetler üretsin. Oradaki üretimi de hemen satışını hangi mevsimde yüksekse ona göre yapacağız. Tamam, konuşmamız bittiğine göre ben şurayı hızlandırayım arkadaşlar. Şunun metresini yükseltin. Kilometresini 69'da gidelim artık, yavaş gitmeyelim. Bu arada bir sonraki seri ne olsun, yorumlarda buluşalım. Tam konuşma başlarken kapasite doldu. Rus haritası için ne diyorsunuz ya da farklı Türk haritası mı istiyorsunuz? En son oylama yapmıştık. Oylama sonucuna daha bakmadım ama Türk haritası önde gidiyordu. Tekrardan farklı harita istiyorsanız da yorumlarda yazın ki yine farklı haritalarda çekim yapabiliriz. Seriye Türk haritasına başlayabiliriz. Rus haritasını da merak ediyorsanız bir bölüm harita keşif serimiz var. Oraya çekip koyabilirim. Onun için yorumlara yazmanız yeterli. O haritayı da merak ediyoruz. Eklerse seviniriz, yazmanız yeterli. Farklı oyun görmek istiyorsanız yine yorumlarda buluşalım. Yönlendirme yaparsanız sevinirim. Fabrikalarımız zaten çalışıyor. Ürünler akıyor. Sen gel. Bu da nasıl bir alet arkadaş ya. Gördünüz mü nasıl drift attığını? Buraya yanaşalım. Tamam, biraz şöyle gel. Yakala, devam. Benim şu sağ tarafı takip etmem lazım. Konuşunca orayı takip edemiyorum. Gel. Bir anda %20 oldu zaten. Diğer tarlalarında yine fabrikaları çalıştırmak için ürünler ekili. Onlara da bakacağız, kaç ayı var. Onların da ekimini yapacağız. Bir yandan da sol tarafa bakmak zorundayım, sağ tarafa. Yavaş. Tamam. Ön bölüm de çok küçükmüş ya. Hadi ver şunu arkaya. Bunu da buraya bırakacağım ki burayı almaya geldiğim zaman iki tanesi yan yana olsun. Evet, finale az kaldı. Bir bölüm sonra final yaparız. Bu bölümde çiftlik evi yapmak istiyorum kendime. Artık hak ettik çiftlik evini. Un fabrikasına şeyler ekledim. Un fabrikası diğer fabrikalara göre daha hızlı ürün üretiyor. Paket unlar. Onları da göstereceğim size. Onunla şu pamuğumuzu bir toplayalım. Burası bir bitsin. Orayı da size göstereceğim. Orada neler oluyor. Ne kadar ürün birikti. Hepsini göstereceğim. Fabrikalar çok fena. Vallahi oradan güzel bir milyon para kaldırırız. Ama etrafını bir kere döndük. Şuradan girmezsem o küçük şey her türlü kalacak. Şundan başlayayım o zaman. Yine ikinci kanalımda hikayeli oyunlar atmaya devam ediyorum. Orada da görmek istediğiniz farklı hikayeli oyun varsa yazmanız yeterli. Onun da serisine başlarız. Siz yazın, ben yaparım. Bu arada farming çekilişimiz vardı. İki arkadaşa sonuçlarda belliydi kim oldu. Bir tanesi Soner'di yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de Adem'di. Ama merak etmeyin, yine Haziran'da bir çekiliş daha olacak. Yine Farming Simulator vereceğim. Ama farklı oyun istiyorsanız yorumlara yazın ki biz farklı oyunlar da istiyoruz. Şu oyunu hediye eder misin? O oyundan çok talep olursa o oyundan da bir çekiliş yaparız. Eğer talep gelmezse yine Farming'den devam edeceğiz. Bu sefer sayıyı arttıracağım arkadaşlar. Bir öncekinde 2 kişiydi. Bu bölümde bir sonraki çekilişte de 4 kişiye Farming Simulator 25 hediye edeceğim. Bir önceki çekilişte ismini ekleyemediğim izleyiciler olmuş. Onlar bana yorumlarda kendilerinden bahsettiler. Çekilişe katılmışlar ama ben isimlerini yazmamışım. Gözümden kaçmış. Onlardan tekrardan buradan
özür diliyorum. Gözümden kaçmış, görmemişim. Ama Haziran'daki çekilişe o adını yazmadığım arkadaşların adını 2 kere yazacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Aynı isimlerden neden 2 tane var derseniz sebebi bu. Bir önceki çekilişe hak kazandıklarında dahil etmemişim. O yüzden Haziran'daki çekilişe o arkadaşların ismini 2 kere yazacağım. Onlara da böyle özürümü kabul ettirmiş olurum. Dediğim gibi 4 oyun hediye edeceğim. 4 kişiye farmik hediye edeceğiz. 2 etaplı yaparız. Önce 2 sonra 2 yaparız. İlk etapta o arkadaşların ismi 2 kere olacağı için diğer kişilere de haksızlık olmasın diye orada isimler ayrı, ikinci etaptaki isimler ayrı olacak. Onu da yine shorts ya da videoda detaylı bir şekilde anlatırım. Kaç gündür video gelmiyordu. Shorts videolarına bölüm ne zaman yazan olan arkadaşlar olmuş. 2 haftadır çok kötü şekilde hasta oldum. Yani soğuk algınlığı. Sesimden de hala bellidir. Sesim hala düzelmedi. Bundan dolayı video çekemedim. Tam iyileşemediğim için ufak ufak iyileşmeye başladım. Tam geçmedi. Boğazım hala kötü. O yüzden video çekmekte acele etmedim. İyileşmeyi bekledim. Bu bölümden sonra 8. bölümde yine biraz geç sürebilir. Yani çünkü sesimin tamamen düzelmesini bekleyeceğim. Çünkü açıklama yapmak için de bu bölümü çekmek istedim. Hem finali olduğunu söylemek için hem de çekiliş sonucundaki adını yazmadığım arkadaşlara bu haberi vermek için bu bölümü çekiyorum. İsimlerini yazmayı unuttuğum için Haziran'daki çekilişe o 2 arkadaşın adını 2 kere yazacağım. Buradan da onlara bu haberi vermiş olalım. Ve yeni çekiliş haberini duyurmak istedim. Muhtemelen arkadaşlar 8. bölümü attığım zaman final bölümünü orada çekiliş başlar. O videoya gelecek yorumlardaki arkadaşlar devam bile yazmanız yeterli. Devam bile yazan arkadaşlar çekilişe dahil olmuş oluyor. Ama yine düşüncelerinizi de yazarsanız oyun hakkındaki görüşünüzü ya da farklı bir oyun görmek istiyorsanız sevinirim. Dediğim gibi ben Farming Simulator 25 çekilişi olacak. Farklı oyun görmek istiyorsanız yazın. Talep çok olursa oyundan da hediye edebilirim. 2 Farming, 2 istediğiniz oyun gibi düşünebilirsiniz. Tamam, şimdi burada videoyu durduracağım. Çünkü şurayı bitirdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır, buranın biçmesi bitti. Şimdi gelip bunları toplayalım. Hemen şöyle fabrikalarımızda zaten görünmeye başladı. İp gibi görüyorsunuz. Hemen zaten yağların birikmişti. Kenara onları çektim. Şimdi şu orta alan ne diyeceksiniz? Hemen bunun açıklamasını yapayım arkadaşlar. Her fabrika farklı çorbalar üretiyor. Bunlar hazır olan çorbaları. Hangisiymiş bu? Kırmızı pancar çorbası. Daha burası var da bunların içinde de birikmiştir yani. Bakalım. Daha bu kadar birikmişti. Güzel. Toparlamışız. Zaten birkaç ay yattıktan sonra bunların hepsi dolacaktır. Diğer tarafta patates cipsimiz üretimi var. Onun dışında un fabrikamız güzel işliyor. Taş fabrikalarımız işliyor. Yani daha önce bilmiyorum taş fabrikası kural var mı? Yani onları da size göstereceğim. O ürettiğimiz taşları da satacağız. Şunu şöyle yanaştırayım. Kapağını da kapatalım. Bir sonraki pamuk işinde zaten. Ama şimdi bir tanesi burada. Ben de bir tane daha römork olacaktı. İlerideymiş. Onu gidip bir alalım. Pamuklarımızı alıp dikimhaneye onları teslim edelim. Oradaki kumaş üretimine devam etsin. Ala ala gideriz. Bundan başlayalım. Almak için iyice durmak gerekiyor. Bayağı var. 3-5 tane burada var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 üstündekiyle 13 tane 13 balya iyi çıkmıştı, pamuk çıkmıştı. Güzel. Bu bizi bayağı bir stok yaptırır, götürür. 2 fabrikaya da yeter. Çünkü 2 tane dikim, 2 tane iplik fabrikası kurdum diye hatırlıyorum. Gittiğimiz zaman detaylı bir şekilde göreceğiz zaten. Tekrardan sesim için özür dilerim. Hastalığım daha geçmedi. Tamam, 4 tane. Muhtemelen 4 taneyle sınırlı. Çünkü ben çok büyük yapmadım. Ama üstlerini bir 4 tane daha atarım ben bunların. Önce bir deneyeyim. Alıyor mu? Yok. Kapasite bu kadar. Şöyle süper gücümüzü bir açalım. Şunu bir düşürelim. Tamam. Şu hareket yaptık mı? Böyle oturdum mu tam? Biraz daha öne alayım. Tamam. L'ye basıp 2 kere bastım onu yakala. 2 tane daha arkaya atabilirim. Buradaki 2'yi daha aldık mı? Tamam. Ne kadar az kur yaparsak o kadar iyi. Bu 2'yi de aynı şekilde alalım. Birazcık
pay vereceğim ki şeyi görmem lazım. Oturup oturmadığını. Tam istediğim gibi oturdu. Aynı şekilde buna da böyle biraz uzaktan tutacağım. Çünkü şöyle görmem lazım. Biraz daha geldik mi? Tamam. Tamam. Şimdi bunları gidip teslim edelim fabrikaya. Karşıda üretim, burada satış. Yani aklımdaki şey o. Bir de kendime şurada bir alan belirledim. Oraya da çiftlik evi yapacağım. 8. bölümde hayır devrilme. Birkaç tane spor araba modu ekleyeceğim. Finalde de parayı spor arabaya yatıracağım. İşte bahsettiğim taşlar da bunlar arkadaşlar. Bir tanesi kırmızı taş üretiyor, bir tanesi gri. Taş tipi yazıyor mu? Kale taşıymış bunlar. Görseli bu şekil. Böyle taşlar üretiyoruz. Bunları satacağız. Bu ne üretiyormuş? Bunlar da kremit. Bunlar da görünümü bu şekil. Bunlar nereden alıyorum? Hemen onları da göstereyim size. Yani muhtemelen bunları 6. bölümde ya da 5. bölümde kurmuştum. Burası da taş ocağımız. Su verdiğiniz zaman taş üretiyor. Su depomuz burada. Aktarımını burada yapıyoruz. Bu şekil taşlar üretiyor bize. Sudan taş. Taşları da o iki fabrikaya veriyorum. Bir de iki seçenek var. İki seçeneği de değerlendirdim. İkisini de üretiyoruz. Benzinin biraz 1/3 bitmiş. Biliyorsunuz benzin istasyonu kurmuştuk. Hem benzin hem elektrikli araçlar için. LPG de olabilir. Şuradan siftah yapalım. Mesela burası da tamirhane kankiler. Aracı soktuğum zaman kendisi mi tamir ediyor? Ne yapıyormuş mesela? Şöyle bir girdiğim zaman onaralım. Yeniden boya. Yeniden boyayalım. Bunu da onaralım. Yeniden boyadığımız zaman şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Arabalar sapasağlam. Özelleştirme var, sap var. Güzel. Burası da bu işe yarıyor. Burada da yatabiliyorum. Ekstra buradan da benzin alabiliyorum. Ama biz benzini benzinliğimizden alacağız. Burası tamirhane olarak geçiyor. Benzinliğimiz de burada. Şöyle yanaştığımız zaman zaten R tuşuna bastığımız zaman benzini dolduruyor. Şu an doldurmaya başladı. İstasyonda bu şekilde görünüyor. Ama benzini fullledik. 336. Çok iyi. Bu ikisi iplikhane miydi? Dikimhane miydi? Bunlar bizim kumaş üretimini yapıyor. Burada kıyafetlerimiz üretime başlamış. Bunu da aktif edemedik galiba. Bunların görünümü de bu şekil. Vitrinde tam bir mağaza görünümü vermişler. Böyle yaklaştığınız zaman içeriden insan sesleri geliyor. Bilmiyorum şu an duyuyor musunuz? Böyle bir konuşma sesleri var. Şimdi pamuk ihtiyacı var mı yok mu ona bakacağım. Şöyle bir ESC'ye basalım. Şuradan fabrikalarımızı seçelim. Hangisiydi? Şu ikisi. İkisinde de şey kalmamış. Hem yün hem pamuk. Güzel. İkisinde de derken birine baktım. Diğerinde var. Bir tanesinde yok. Tamam. İkisini de aldığı kadar verelim. Şuraya yanaşalım. Sonraki kumaşlarımızı alıp şeye teslim edelim. Alabildiği kadar bu bir alsın. Almadığını zaten bırakacak. Hangisi alıyor? 200. Burası fullendi. Tamam. Burası alacağım. Bunları da diğer tarafa vereceğim. Yavaş yavaş gideyim devrilmesin. Sonraki kumaşları da iplikhaneye verelim. Üretime devam etsinler. Üretim durmuş orada. Al bakalım sen de bunları. Hepsini aldı. 96.000. Diğeri 200.000 mi aldı? Aynen diğerine fazla verdik. Neyse. Bir daha ekeriz oraya pamuk. Bir sonrakine de buraya fazla veririz. Kumaşlarımızı toplayalım. Kaç litre varmış burada? Bir tane daha verecek. Tamam. Diğer tarafı da alalım. Ya da dur şöyle bir şey yapacağım. Bunlardan bir tanesi çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor.
Buna verelim ki bu da çalışmaya başlasın. Tamam. Ondan da aktif edeceğim şimdi. Şu diğer kumaşları alalım. Bu arada traktörlerin leş gibi olmuş ya. Bunları bir yıkama zamanı gelmiş. Yine bir modla çift el silah gibi şey indirdim. Burada ne kadar kalmış? Burada 11 tane daha verecek. Güzel. Bunların dışında mı 11 tane verecek? Yani 2 tane daha verecek. Aslında diğer tarafa az verdik. Oraya biraz daha fazla verebilirim. Tamam. 26 bin litre. 20 binli bu tarafa versem 6 bin daha diğer tarafa eklersek aşağı yukarı iki tarafa da aynı ölçüde kumaş vermiş oluruz. Buradan açayım ben. Ne kadar kaldı? Tam da 6.000 bıraktık. Güzel. O 6.000'i de buraya ekleyeceğim. Ama şimdi buradakilerin durumuna bakalım. Neredeydi? Şu ikisi. 19.000 litre bunda var. 19.900 yani 20 de bunda var. Tamam. En azından aktif üretim var değil mi ikisinde de? Etkinleştir. Tamam. Şimdi diğerini de etkinleştirdik. Şimdi iki tarafta bize kıyafet üretmeye başladı. Hemen diğer fabrikalarımıza gidelim bakalım orada ne var ne yok. Taş ocağına bir bakacağım. Bayağı birikmiş mi de yok. Daha birikmemiş. Bunların içinde yer var mı? Şöyle bir bakalım. Şuradan bakarsak daha iyi anlarız. Ee, 25 bine kadar şeyi varmış. Bu değil de diğerini kaldırabiliriz. Aslında bunu da bir yana kaldırabiliriz ya. Ay geçeceğiz ya. İçeride yer olmazsa birikmez. Bunu bir tamam orada kalsın. Aynı şekil bunu da alalım. Başka kaldı mı burada? 16 bin daha verecek. Ee, tamam kalmadı. Bunu da şuraya verdik mi? Ne tarafa veriyorsun? Tam istediğim tarafa verdi. Güzel. Bunlar burada dursun. Aslında burada devamı varmış. Onu da alalım o zaman. Böyle bir dönüş yapalım. En azından düzenli bırakalım. Tamam bunlar da sonuncusuydu. Şunları yeniden alacağım. Tamam toplu şekilde bırakalım. Burası cips fabrikası. 3 tane çıkmış. Diğer stoklu yerler burası. Hemen bu şekilde görünüyorlar. Onu da size gösterelim. Patates cipsimiz bu şekil. Palet palet hazır. Hepsini satacağız. Ama hangi ayda satılıyorsa o ayda satacağız. Onları da dediğim gibi şu alana satış noktalarını kurduğum zaman kendi alanımızda satacağım bunları. Muhtemelen bir iki ay içinde de onların satışını gerçekleştiririz. Buradaki bir duruma bakacağım. İçeride ne kadar yağ var. Ayçiçek yağı 7000 litre var. Kaç bin litre alıyormuş bir de ona bakalım. Patates fabrikası neresiydi? Cips fabrikası burada. Ee, 7000 8000 diyelim. 4 palet daha alırım. Bir palet daha verelim buraya. Onları o yüzden buraya verdim. Kaç yaptı? 8000. Şuradan bir palet daha alalım. Havada kaplı gördünüz mü? Kaç oldu? 10.000 küsür olmuş. Şunu verelim. Aslında 12.000 oldu. Üsuratta kalsın sorun değil. Zaten dibinde birer veririz. Hemen şu un fabrikamıza gidelim. Burasının durumuna bakalım.
Şimdi öyle bir yapalım ki hepsini toplasın. İçeride un var mı? Ona da bakalım. İçeride 36 bin un var. Burada bayağı bir un birikmiş. Bir yandan da basayım ki o hem versin hem toplayayım. Uzun süre beklemiyorum. Daha fazla alamıyorum. Bu kadar alabiliyorum. Tamam. Bunu da yine aynı şekilde bunun yanında bırakabilirim. Güzel. Diğerlerini almayacağım. Çorbalar zaten almış toplamıştım. O zaman başlayabiliriz. Satış noktalarını satın almaya, kurmaya başlayabiliriz. Daha burada bunlar yetişiyor. Bakalım kaç ayları var. Soya fasulyesi ekmişim. Burada mı var? Şeker kamışı ekmişim. O zaman bu da şeker kamışı. Çünkü şeker fabrikam var. Oradan da şeker üretimi yapacağız. Sen değilsin sen. Sen bir açıl. Yine biz pamuğu seçelim. Pamuğu kaçırdım bak. Hızlıca tekrar pamuğu bulayım. Tamam. Pamuğu bulayım derken buradaki pamukları unutmuştuk. İyi hatırladım. Gel. Gel diğer pamukları da toplayalım ki işçi onlara takılmasın. Sonra bu alanda satış noktalarını kurmaya başlayalım. Aslında şuradan işçiyi verebilirim. O şuradan başlarsa ben o tarafı toplarım. Burada duralım. Sen buraya pamuk yakan kim? Kadın mı geldi? Kadın geldi. Biz de pamuklarımızı toplayalım. Eksik kalan yerde vermiş oluruz. Ben diyorum diğer tarafa diyorum %100 olmadı. 96 bin geldi. Şimdi artar diye tahmin ediyorum. Orayı da %100 yapmış oluruz. Yavaş yavaş tamam. Güzel. 200 bindi değil mi? Yanlış görmedik. 200 bindi. Tamam. Şimdi artık gidip satış noktalarımızı kurabiliriz. Bu alanda artık boş kalacak. Çünkü burayı düzleştirmeye kalktığım anda 10 milyon para gerekiyor kankiler. Yani 10 milyonla geçer. Max 10 milyon. Yani burayı bu kadar düzleştirebildim. Şu gördüğünüz alana çok para harcadım. Eksi 2 milyonlara düştük. Paramızda rezil olduk şu alanı düz yapacağım diye. O yüzden o orta alanı bıraktım. Hemen şu satış noktamıza başlayalım. Ne dedik? Şöyle ortaya önce bir şey mi yapalım? Şu fabrika sesi gelmesin. CTRL ile Shift P dediğim zaman şöyle bir açılıyor penceremiz. Fabrikalar, satış noktaları. Mesela bu satış noktası benim işime yaramaz. Bu da yaramaz. Görsel amaçlı da dikmek istemiyorum. Mesela bu yarayabilir. Bu küçüklerden mi? Bunlar küçük olduğuna bakmayın. Bazen güzel fiyatlar verebiliyorlar bunlar. Toprak sahibi sen değilsin. Saçmalama. Toprak sahibi benim. Tam şuraya bir pazar sokağıymış gibi aralarında boşluk bırakayım. Satış yaparken zor olmasın. 3 tane bir alana yeterli olur. Bu da işime yarayabilir. Bu da küçük bir şey olduğu için bunu da aynı şekil buraya yapmak istiyorum. Bundan da buraya şu şeyi baz alarak bir buraya bir de buraya yaparsam hemen hemen eşit oldu mu? Yok olmadı. Olmadı. Hoşuma gitmedi. Tamam şimdi eşit oldu. Tamam. Pazar. Pazarı buraya değil. Pazar buraya yapılacak. Pazarımızı nasıl bir yere yapalım? Ön tarafı neresi? Ön tarafı burası. Tam şu alanı başka bir nesnenin üstüne gidiyor. B'ye basarsak onu çözeriz. Oradan ağaç yok edersek etrafını da açarız. Biraz daha şöyle. Sanki şu şekil iyi gibi değil mi? Ön tarafına da araba park etmelik diye düşünürsek burası ilk pazarımız için güzel. Etrafını ben keserim. Ağaçları yok ederim. Yine küçük tezgahlar var. Yine bunları aynı bu şekil buradan devam etsin. Bunlar da bize güzel fiyatlar verecek ürünlerimiz için. Şu çimlerden baz alırsak hemen hemen eşit bir görüntüye sahip oluyorlar. Diğeri neymiş? Diğeri de işimize yarayacak bir şey. Bunun düzü neresi? Tamam. Şimdi satış noktaları karışmaması için bir tane buraya. Aslında ortalayıp iki tane sığmazmış. Bir tane de böyle yapalım.
Bu işime yaramaz. Aslında taşları buna mı satıyoruz? Bunlar da mı satış noktası? Bak bunlar da satış noktası ama yok. Bunlardan kurmaya gerek yok. Mesela bundan kurabiliriz. Tam şurada güzel olurmuş. Bayağı bir şey alabiliyor. Şu şekil. Ee, Bu da büyük görünümlü bir satış noktası. Bayağı meyveler falan oluyor. Hera işine girmedim ama bilmiyorum. Bu da tam ön tarafı neresi bunun? Aslında burası güzel bir ön taraf olur. Direkt çok engelliyor mu? Biraz şöyle gelsem. Neyse çok da sıfıra girmeden hafif şöyle pay vererek böyle düzleyelim. Şunu direğin gölgesinden yapabiliriz. Güzel oldu. Bu neymiş? Bu da küçük tezgah. Yine küçük tezgahları bu taraflara yapabiliriz. Mesela nereye yapabiliriz? Tam şu engel olmayacak şekilde şu araya yapabiliriz. Aynı şekilde bir tane de yok buraya olmaz. Girişi kapatır. Yine bir küçük tezgahımız var. Balıkçı tezgahı. Onu da iki tane olsun bundan. Tamam. Onun girişine engel olmasın. Yine böyle bir satış noktası var. Bunu da nereye yaparız? Bunu da bunun arkasına yapalım. Satış olacağı için kayıt bırakalım. Bence güzel oldu mu? Şey oldu. Şöyle yapacağız o zaman. Sattık. Bundan devam edeceğiz. Onun öncesini şöyle düzleştirmeyi seçiyorum arkadaşlar. Şunu bir tık büyütelim. Şunu baz alarak şurayı dolduracağım. Demek ki buranın yamukluluğu bu. Bunu neden yapıyorum? Fabrikalar düz durması için yapıyorum. Tamamdır. Tekrardan yumuşatmayı yapacağım ama dur biraz daha genişleteyim ki yumuşatma yapmak daha kolay olsun. Mesela şöyle gidebildiğimiz kadar buradan gidelim ki yumuşatma yaparken bize zorluk çıkarmasın. Bir tık da şöyle gidelim. Tamam. İstediğim boyuta geldik. Hangisiydi? 15 binlik demiştik. Geçtik mi buraya? Bunların yeri mi değişti? Hah bu. Tamam. Doğru. Bu. Şöyle ortalı bir şekilde yaptığım zaman tekrardan in yumuşatmayı seç. Şimdi burayı düzleyebilirim rahat bir şekilde. O görüntüde kurtulacağız şu çıkıntılardan da aynı. Hatta geniş yapayım ki iyice rahat rahat. Tamam. Yamukluktan kurtulduk mu? Kurtulduk. Ben biraz hassasım bu konuda. Yani o düzlük önemli benim için. Hem fabrikalar düz dursun hem zemin düz dursun ki gözümüze batmasın. En son boyamasını yapacağım. Haydi devam edelim. Tamam sırada otel var. Otel 1000 dolar. Yanlış duymadım. Şu kocaman şey değeri 1000. Bunu da girişi nasılmış bunun? Girişi burası değil mi? Arkası bahçesi, girişi burası. Sizce oteli bu satış noktasının ortasına mı yapalım? Fabrikaların ortasına mı yapalım? Ya da şuraları satın alıp iki tane buraya mı yapalım? Ona siz karar verin arkadaşlar. Yorumlara yazın konumunu. Fabrikaların ortası mı? Fabrikanın karşısındaki boş arsayı satın alıp oraya mı yapalım? Aslında burası benim. Burası da benim. Şuraları temizleyip bu kenarlara da böyle dizebilirim. Bir 3 buraya. 3 buraya da yapabiliriz. Ya da direkt satış noktasının ortasına da yapabiliriz. Şimdilik yapmıyorum. Siz yorumlarda yazın. 8. final bölümümüzde de onu yapalım. Tamamdır. Boyamasını en son yaparız. O satış noktası baklı çıktığı için onu es geçeceğim. Şu. Yine restorantımız varmış. Böyle çiçekli. Arkası satış. O zaman restorantı böyle ön tarafa koyabiliriz. Nasıl yapalım? Kötü de durmasın. Şu şekil iyi gibi. Tamam. İlk restorantımızı yaptık. Bunun yanına bu gitmez. Bu satış noktasını arkalara yapabiliriz. Mesela güzel durması için bu çevrenin bir tane buraya,
Aynısı bir tane de buraya yapalım ki bu ikisi de burada güzel dursun. Otoparkı da varmış. Birazcık gömülmüş. O zaman ne yapıyoruz? Satıyoruz. Gömüldüğü yerden düzleştiriyor. Seçiyoruz. Şunu biraz küçültelim. Şurayı bu şekil yapacağız. Bir tık daha öne doğru gitsin ki ya da önden böyle gelsin. Arkaya doğru incelsin. O zaman da burası mı inceliyor? Neyse çok da şey yapmayayım bozmadan. Diğeriyle aynı olman için şöyle yapabilirim. Nasıl durdu? Tamam, güzel durdu. Biraz yakın olduğu için burası böyle bir yokuş oldu ama yapacak bir şey yok. Arazi kötü. Burayı düzlemeye kalksam çok zaman kaybederim. Şu an o zamanı harcamak istemiyorum. İyi değilim. İyi olmadığım için de ona zaman ayıramam. Bence bu şekil fena değil. Ufak tefek de yokuşlandırma o kadar da olur. Şimdi geldik diğer satış noktamıza. Yine bir Asya mutfağı restoranı bu da. Aynı şekilde şu restoran gibi bunu da ön tarafa yapmak istiyorum. Arkada bisiklet yeri var, otopark yeri var. Yan tarafından ürünleri alıyor. Şöyle şu mesafe güzel mi? Güzel. Düz mü? Düz. Çok iyi. Yine bir kafe. Kafe yazısı orada. Satış noktası yanda. Bunu da yine bunun yanına hafif bir pay vererek yapabiliriz. Tam da iki direk de bize engel olmasın. Bunlar biraz ön tarafta mı oldu? Yapacak bir şey yok. Tamam. Fast food restoran. Tamam. Bunun da ön tarafı burası. Hafif şu şekil yaptık mı? Bu da buraya güzel durdu. Ice cream yani dondurmacı kankiler. Bunu da şu araya sıkıştırır mıyız? Hafif şöyle yapalım. Dondurmacımızı da yaptık. Bu da bar kankiler. Yani bar dediği alkollü değildi. Daha çok şey. Frappuccino mu derlerdi ona. Buzlu içecekler. Bu da pizzacı olması lazım. Pizzacıyı böyle yaparsak bu alana sığdırırız ya da pizzacıyı buraya yapmayacağız. Bunun arkasından devam edecek pizzacı. Arkasından devam edecekse pizza yazısı görünmesi daha güzel olur. Tam şurası pizzacı için güzel bir nokta. Pizzacının yanına ne gider? Donut gider. Onu da böyle bir yan tarafına ekleyelim. Satış yaparken de zorlamamış olur. Restorantmış kankiler bu da. Ev şeklinde bir restoran. Buraya sığdırır mıyım diye düşünüyorum da zorlamak da istemiyorum açıkçası ama istesem şuraya yapabiliyorum. O zaman da marketin satış noktasını kısıtlamış oluruz.
Olmalı. Neyse burayı da bitirdik. Şimdi orayı arabayla bir girelim nasıl göründü. Dededen kalma pick-up'la bir gidelim bakalım çarşıya. Bakalım nasıl olmuş, nasıl gözüküyor. Özenseydik güzel olurdu da hasta olduğum için özenemedim. Ama yorumlarda yaz derseniz onu kamerada şey yaparım. 8. bölümde de burası düzgün şekilde görünmüş olur. Bunları ağaç çekseydik güzel olurdu. Bence güzel görünüyor. Donut ve Waffle dumanı tutuyor. Artık ürünlerimizi buralara satabileceğiz. Bunlar bize fiyat teklifi veriyor. Bir yandan görsel yaparken bir yandan da para kazandıracak. Otel ve kurduğum saat kuleleri gibi dekoratif şeyler de uzaktan bu şekil duruyor. Bence gidişat güzel. Satış noktaları güzel oldu. Bunları ön plana da çekebilirdik. Ama dediğim gibi şu diğer tarafa villa kent yapacağımız zaman ortaya bunlardan tekrardan dizeriz. Renk renkte evleri yapmış oluruz. Şu ağaçların biraz daha böyle yani birkaç tanesini şey yapacağım. Şu markete şey olanların diğerleri kalsın. Ağaçtan zarar gelmez. Markette bu şekil görünüyor. Keşke açılsa ya. Aa açıklıyormuş. Keşke açılsa dedim. Bak pazarda satış varmış gibi sesler var. Duyuyor musunuz? Yani sesleri duymanız için sustum. Tamam. Dükkanın kapıları açıldı. Güzel. Şimdi yatalım. Şu ürünlerimiz oluşmaya devam etsin. Biz de mevsimine göre satış yapmaya devam edelim. Buradan bir girelim abi. Kasım ayındayız. Daha ekimi bitmeyen şeyler var. Daha şeker fabrikasını çalıştıramadık. Bunu şöyle ortalama getirin. Bu bana lazım olacak. Şimdilik şuradan girelim abi. Satışlar. Buradan bulacağız şimdi ürettiğimiz ürünleri. Evet. Kırmızı pancarı buldum. Aralık ayında 2520. Şu an benim kurduğum yerler bunları aynı fiyatın üstünde alabiliyor. Aslında Kasım, Aralık bir ay sonra bunları satmaya başlayabiliriz. O zaman bir ay uyuyalım. İlk şeyimizi çorbalarımızı satmakla başlayalım. Benim pick-up'ım neredeydi abi? Gel bakalım geri gidelim. Ne demiştim size? Çift 50 yıkama aleti almıştım dedim modla. Onlar da bu kankiler bu şekil. İki tane birden geliyor elimize. Ve daha hızlı temizlik yapıyorsunuz. Bunlar da yeni modum. Çiftlik evi yapmıştık. Yani temelini atmıştım. Evi daha yapmadım. Aslında hazır elimizdeymişken evi de mi tamamlasam? O da şurada. Onu da göstereyim size. Onun da temelini attık. Sadece evi yerleştirmesi kaldı burası. Şunlar aşağı iniyor kankiler. Bilginiz olsun. İkisi de çalışıyor yani aktif şekilde. Geri kaldıralım. Burada dursun. Tekrar şöyle diyelim. Kendime nasıl bir ev yapsam. Mesela şöyle bir taş evler. Ne diyorsunuz buna? Bana gider mi? Ama şöyle ortaladığın zaman
Biraz daha içine soksaymışım iyiymiş. Neyse. En azından renkleri güzel durdu. Burayı gerçek arabalar dizelim. Ağaçlar da dev gibi olmadı mı? Yani aldığımız arabaların görüntüsü bu. İçinde şoförler varmış. Neyse olsun. Bunlara binilmiyor. En azından şuradan baktığınız zaman güzel bir görsel olarak durdu. Çamaşırlıklarım bu şekil. Burada bir gözcü kulem var. Küçük evler yapmıştık. Onlar böyle bahçeli evlerde olacak şeyler. Müştemilat mı derler ne derler artık. Buraya kapısı açılıyor mu? Açılmıyor. Bir çamaşırlığım burada. Bu ben ineğiyle seralar derim hani kendi şeyimizi yıkıyormuş gibi. Şöyle bir şey vardı. Bunu da koydum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Çocuk parkı yaptık. Çocuklar hem kumda oynayacak hem burada. Hem burada traktör şeklinde çok güzel park yapmışlar. Yine bir gemi şeklinde şeyler var. Dekorlar. Burada salıncağımız var. Burada da aileler oturuyor. Ağacın, çınar ağacının altını izliyor. Şuraya bir ağaç ev yaptım. O çok hoşuma gitti. Dediğim gibi mısır patlatma gibi şeyler, cips dizebiliriz buraya. O havayı verdim. Şu kartal zaten şurada varmış. Altına da 2 tane daha koydum. Ev ama güzel duruyor. Şu dekor şeyleri çok güzel değil mi? Bak o sandalyeden varmış zaten orada. Bir tane de ben buraya koydum. Mangal yaparken rahat rahat şey yapayım. Ve bu zıplama şeyi bunu da o tarafa yapabilirdim ama olsun. Şuradan giriş. Bunların kapısı açılıyor mu? Bir ona bakacağım. Yok, dekor olduğu için açılmıyor. Akşam saati, hatta saati birazcık ileriye alalım ki onların nasıl parladığını görelim. Zaman hızla akmaya başladı. Şimdi gelelim şu eve. Hop. Of of of, manzaraya bakın ya. Şu manzaraya bakın. Daha ne olsun. Karşı tarafta artık güzel durmaya başladı. Artık bence güzel bir finale doğru gidiyoruz. Güzel bir seri oldu benim için de. Nereden nereye geldik? 7. bölümde. Şunun tepesine çıkarsam şöyle ev manzaramı da göstereyim size. Tamam, hava da kararmaya başlayacak. Hava karardı mı şunların ışığı yanacak. Ondan sonra da bölüm sonu yapacağım kankiler. Ee, Hava kararmasını beklerken ışıklar neredeydi abi? Ha, ışıklar. Bizim villamızın da ışıkları olmasın mı? Şöyle bir tane kapının yanında. Kapının bir de o yanında aslında vardı. Ama bak bunlar da yanmaya başladı. Hemen şu şeyi durdurmam lazım. Niye bunlar yanmadı? Hani bunlar yanıyordu. İyice bir kararması mı lazım onların yanması için? Ve siz niye yanmadınız ya? Bunların ben şey modu indirirken akşam saatinde yandığı gözüküyordu. Renk renk. Ama yanmadı. Acaba gece 12'de mi yanacak yani ona mı ayarladılar saatini diye bekliyorum. Neyse ışık atmaya biz devam edelim. Evin ışıkları yanıyor zaten. Arkada birkaç tane ışık atalım. Daha da fazla etrafa ışık atmak gör görseli bozar diye düşünüyorum. Bir tane şuraya. Hadi şunun içine de bir tane atalım. Tamam. Akşam vakti de bu şekil kankiler. Şöyle görüntüleyelim bakalım nasıl gözüküyor. Fabrikaların ışığı yanıyor. O tarafın ışığı yanıyor. Hemen bir aşağı inelim. Mülk geliri 78 bine çıktı. Ama bunların ışığı yanıyordu ya. Acaba üstlerine gelip basmam lazımmış. Tamam. Tamam çözdük. Tamam. Hadi yan. Hadi sen de yan. Aynen bakın bu şekil kankiler. Bunlar da bu şekil duruyor. Yani uzaktan ev nasıl gözüküyor şimdi? Çok güzel ya. Karanlıkta da güzel duruyor.
Gece 3 oldu. Sabah olmak üzere. Bakalım güneş doğduğu zaman nasıl gözükecek. Evet, sabah 5 oldu. Evin kendi aydınlatması varmış. Güzel. Ama evin içine girilmiyor galiba. Aynen, kapı aç diye çıkmıyor. Uyu çıkıyor sadece. Evet kankiler, bölüm sonuna geldik. 7. bölümde bu şekil oldu. Hem satış alanı kurduk. Kendi çiftlik evimi kurdum. Bir yandan da fabrikaların ürünlerini verdik. 8. bölümde de oradan gelen ürünleri satarız ve final yaparız. Ama dediğim gibi o alanı düzeltmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şunu kapatayım. Işıklandırma da sabaha karşı bu şekil duruyor. Gün doğdu, bölüm bitti kankiler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.